Burası da evimiz. Dışarıdan güzel, gayet güzel. Güzel geldiniz. Gel. Arkadaşlar hoş geldiniz siz de. Madem böyle başlattın değil mi? Kaydediyor. Yani iyi, tamam geç böyle. Kapı kapansın var. İyi, o zaman böyle bir başlangıç yapabiliriz. Arkadaşlar ev videomuza hoş geldiniz. Canım eşim ve canım oğlum şu an kaydediyor. Oğlum çok heyecanlı. O zaman sen biraz böyle bizimle beraber al. Yani ben üçümüzü almıyorsan böyle al. Ondan sonra siz aşağı inin. Arkadaşlar normalde eşim ve çocuğum yemek yaptık, burada tarhanası var. Gideceğiz. Sonra da çıkacağız artık. Biz bu evi boşaltacağız. Bu burada geçireceğimiz son günler. O yüzden biraz toparladık, hem de videoyu çekelim diye. Şöyle geçeyim. Tamam, ben sizi daha fazla hakikaten şey yapmayayım. Çünkü çok zor duruyorsun. Ver onu bana. Tekrar kanalıma hoş geldiniz ve videoya hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanalıma, aha gördüğünüz bu kanal benim kanalım. Zaten biliyorsunuz. Abone olsanız çok sevinirim. Bu benim için çok önemli. Benim motivasyonumu görüyorsunuz. Eşim, çocuğum. Kanala abone olup bana destek olursanız, benim motivasyonumu, eşimin, çocuğumun motivasyonunu arttırmak isterseniz bu bizi çok memnun eder. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar bu ev 27 metrekare. Şöyle kapısı var. Böyle mutfağımız var. Ufak bir mutfak. Tuvalet var. Birazdan tuvaleti göstereceğim. Bir gömme dolap. Güzel bir 2 kişilik yatak. Benim ilk eve gelirken 2 cam zannettiğim ama aslında tek cam olan bir cam var. Şu tarafı arkadaşlar cam değilmiş. Şu tarafı pardon. Bu evi gezmeye başlıyoruz. Ondan sonra neden bu evdeyiz? Bu eve ne kadar ödedik? Ne kadar kaldık? Ve artık neden bu evde değiliz'i sizinle paylaşmaya çalışacağım. İyi seyirler. Böyle aslında otel girişi gibi bir girişi var. Böyle kapatıyoruz. Bu ben. Beni bayağı görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Burada aynamız vardı. Güzel bir boy aynası var. Burada çok basit bir askılarımız var. Diyeceksiniz ki bu kapı niye var? Evet arkadaşlar, bu kapı niye var? Ben de çok sorguladım ama bu kapı büyük ihtimalle diğer odaya açılıyor. Biz kullanmıyoruz. Şöyle gezmeye başlıyoruz. Yatak gerçekten iyi boyutta. Yani çok geniş diyebilirim. Şimdi bu mutfak aslında bizim burayı tercih etmemizin ilk sebebiydi arkadaşlar. Çünkü biz ilk etapta ben buraya tek başıma gelmiştim ama eşim ve çocuğumun gelişi aile birleşimi vizesinden dolayı hızlanmıştı ve benim mutfaklı bir ev bulmam gerekiyordu. Aksi takdirde çok zorlanacaktık. O yüzden böyle bir ev bulabildik. Burası yine söylediğim gibi profesyoneller için bir yurt diyebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir mikrodalga fırınımız var. Şöyle üstte bir dolabımız daha var. Şurayı açayım. Burada eşyaların olduğu güzel geniş bir alan var. Burayı kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar biz buradaki eşyalarımızı boşalttık. Burası son günlerimiz artık dediğim gibi. O yüzden bunlar ben geldiğimde olan eşyalardı. O şekilde değerlendirirseniz sevinirim. Bunları da, çünkü bunları biz çoğunu kullanmadık. Bunlar buraya ait ve biraz sonra söyleyeceğim kira ve masraflara ait detaylar. Biz burada yemeğimizi yaptık biraz önce. Canım oğlum tarhana yiyor. Şöyle bir buzdolabımız var. Görece olarak ufak ama dediğim gibi 3 ay ve 4 ay boyunca bize yetti. Hele ben tek başıma yaşarken daha da yetmişti. Burası bir buzluğumuz. Ha, eşim demişti buraya buz bıraktım, onu al. Canım eşim, alacağım, tamam. Dediğim gibi biz bunları kullanmadık. Son evi boşaltacağımız için arkadaşlar bunları yerlerine yerleştirdik. Yoksa bizim kendi çatalımız, bıçağımız daha fazlaydı. Bunlar 2 tane olduğu için yetmedi. Bunları da alacağız bu arada giderken, bunlar da bizim. Buraları gösteriyorum ya, sonra niye göstermedin, detaylı olmadı diyenler olabilir, o yüzden gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada burası bir nevi bir otel konseptinde olduğu için günlük olarak değiştirdikleri şeyler var. Mesela burayı göstereceğim, neden işte. Burada arkadaşlar sabunu ve süngeri ve çöpü günlük olarak değiştiriyorlar. Yani siz derseniz ki ben süngerini değiştirmek istiyorum, sorun etmeden değiştiriyorlar. Ki biz 2 tane daha sandalye almıştık ama onları yeni taşındığımız eve götürdük arkadaşlar. Bu bizim yemek masamız gibi bir şey olmuştu. Bu televizyon güzel ama hiçbir zaman kullanacak vakit bulamadık arkadaşlar. Biliyorsunuz çocuk inanılmaz bir şey. Yani bütün vaktinizi alıyor. Olmak istemediğim bir şey. Biz çocuğa arkadaşlar ekran göstermiyoruz. Çocuk şu an bir yaşına gelecek yaklaşık olarak ama hiçbir şu ana kadar ekran, telefon, televizyon, tablet falan göstermiyoruz. O yüzden de özellikle kullanmadık diyebilirim. Size böyle size gömme dolabı göstereyim arkadaşlar. Şöyle geniş, yani 2 kişiye yetti. Bu süre zarfında bize yetti. Çünkü biz mesela yine taşındığımız evde de dolabımız var aşağı yukarı. Hatta belki de daha bile küçük olabilir şu anki dolabımız. Hemen buraya gösteriyorum. Bence burası bayağı güzel. Yani banyo burası dediğim.
Bunları da dediğim gibi günlük olarak değiştirmenizi isteyebilirsiniz ama bunu bitiremezsiniz günde. Yani yere falan dökmeniz lazım, ziyanlı. Biz haftada bir falan her türlü değiştirtiyorduk, ne olur ne olmaz diye, çünkü zaten hazırda var. Aynı şekilde vücut ve el losyonu da var, bunlar da değişiyor arkadaşlar. Canım oğlum bu arada bu aynanın şeyinden çok korktu, şuyundan. Büyütüyor ya arkadaşlar, büyük gösteriyor ya, ondan biraz tedirgin oldu çocuk, o yüzden ters duruyor hep. Hiçbir zaman önünü kullanmadık. Banyo bayağı güzel bence. Yani gayet kullanışlı. Yetti bize 5-6 ay boyunca. Dediğim gibi otel konsepti olduğu için havluları, gün ışığını değiştirebilirsiniz. Sorun etmeden değiştiriyorlar. Burası tuvaletimiz. Burası da çok sıcak oldu bu arada. Yani bunları biz yakmadık. Kış dönemine çok denk gelmediği için ama benim kaldığım zamanlarda soğuk olduğunda ben yaktım ve gayet sıcak oldu. Yani ev turu videosu olduğu için ben kendimi çok çekmedim. Belki ev yollama kısmında size kendimi gösteririm. Dışı böyle arkadaşlar evimizin. Şurada bir orman var. Akşam halini de göstereceğim. Sonra böyle devam ediyor. Arkadaşlar şurada renkli bir bina var. Gözükecek mi bilmiyorum. Şu renkli bina. Daha sonrası buranın Taksim Caddesi gibi, ana caddesi. Yani çok merkezi bir yerde. Biraz pahalı ama ilk etapta maalesef ki bunu bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Aksi takdirde hem çocuğum hem eşim adapte olamazdı. Şöyle yatağı da çekiyorum. Böyle apartmanlar var. Şöyle bir ortak alanı var. Pek ortak bir alan değil ama biraz küçük. Şurası çamaşırhane arkadaşlar. Okut kapıyı oğlum. Böyle okut. Heh, açıldı bak. Aferin. Sonra böyle. Harikasın oğlum, harika. Bakın çamaşır makinelerinin olduğu yere geldik canım oğlumla. Bunun bir üstü vardı, onu yıkayacağız. Gayet güzel, ekstra bir ücret ödemiyorsunuz. Gelip buradan çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz ama çamaşır, yani deterjan falan tabii dahil değil, yok burada. Böyle bir ortak alanı var arkadaşlar. Şöyle ileride de başka bir ortak alan daha var. Orayı da göstereceğim. Böyle bir boşluk var. Burada spor salonu var. Hiç kullanmadım tabii ki. Ha, şurada ağırlık kaldırılan şey de varmış. Evet oğlum, evet. Bak buradan su içebiliyorsun. Gördün mü? Hiç gelemedik tabii arkadaşlar. Böyle şeylere çocukla fırsat. Çocuk şu an sol kolumda. Başka şekilde buraya gelip gösteremeyecektim bile. Şöyle. Evet, evet. Sen de mi spor yapacaksın sonra? Söyle bakalım. Harikasın oğlum. Evet oğlum. Baban güzel çekiyor mu? He? Aferin babası diyor. Hadi gidelim. Tamam. Aha. Burada havlular var. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz diyor. Evet. Pilates topu var. Yoga matı var. Evet diyor oğlum. Gel oğlum tartılalım. Bakalım oğlumla beraber kaç kiloyuz. Hazır mısın oğlum? Çıktık. Hop. 80.3. 10 artı 70. Doğru mu oğlum? Evet. Ben biraz kilo aldım da diyor. Harikasın be. Hadi gidelim. Bakın burası Half arkadaşlar. Kaldığımız ev buradan gidince 190 metre. Şöyle buraları da göstereyim. Neden bu mesafe ve lokasyon içine bu kadar takıldın derseniz. Arkadaşlar fiyatıyla orantılarken kafanızda bu şekilde oturması adına sık sık bu lokasyonun nerede olduğunu, evin nasıl bir pozisyonda olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sıkıldıysanız söyleyin. Annesi bizi oğlumla markete gönderdi. O sırada ben de sizle evle alakalı bir şeyler paylaşayım istiyorum. Arkadaşlar bu eve biz 6 ay falan yaşamak üzere anlaşmıştık. Fakat 5. ayın sonunda biz evimizi bulduğumuz için, biliyorsunuz diğer videodan, oraya eve taşındık ve bu evin masrafını biraz artmış oldu. Yani çünkü o parayı geri alamadık. Bir boşaltıyoruz. Zaten yeni evimize geçtiğimiz için. Biz 6 ay bu evde 3 kişi yaşamadık. Ben 3 ay yaşadım. Ayçalar Haziran'dan itibaren birazcık yaşayabildiler. Sonra da yeni evimizi bulunca oraya geçmek durumunda kaldık. Zaten fiyatları da duyduğunuz üzere, gördüğünüz üzere çok mantıklı değil. Bir de arkadaşlar biz bu eve 3 tane depozito gibi bir depozito verdik. Yani yaklaşık 5.000-6.000 civarı. Onu geri alacağız. Onu geri almamız bayağı avantajlı olacak. Bizi biraz toparlar. Ama onun dışında kaldığımız son ayı ödemek durumunda kaldık. Alamadık. Çünkü kontrat öyle olduğu için ne olursa olsun geri vermediler. Bu da ek bir bilgi olarak kalsın istiyorum. Bu tarz yerler Almanya'da çok var.
Çünkü böyle bir talep var. Yani otel benzeri içinde mutfağı olan ve diğer ihtiyaçlarınızı da karşılayabileceğiniz bu tarz, evet çok doğru tabir bence. Profesyoneller için yurtlar çok var. Bunlardan biriydi. Ama gördüğünüz üzere çok pahalı. Bizim için zaten tahammül edilebilir bir fiyatı yok. Ve diğer videomdan, ilk başlarda çektiğim videomdan anlayacağınız üzere yaklaşık masrafımızı yarı yarıya düşürmüş oluyoruz ve hem de çok daha büyük bir evde yaşayarak. Geçici olması adına, bize yardımcı olması adına, ailemin adaptasyonunun hızlanması adına çok faydalıydı. Ama insanlar bu şekilde çok uzun sürelerde de burada yaşayabiliyorlar. Ama tabii tek kişi yaşamak olabilir, 2 kişi yaşayabilir ama çocuklu bir ailenin bu şekilde uzun süre burada yaşaması çok ihtimali yok. Biz de o yüzden evimizi değiştirdik. Ama sizinle de paylaşmak istiyorum bu hayatımızın bu parçasını. Burada bu şekilde boş vakitlerimde uzanıyorum. Boş vakitlerim hiçbir zaman boş vaktim olmadığı için ilk kez bu şekilde uzanıyorum arkadaşlar. Ayşe ve oğlanı aşağıya gönderdiğim için ilk kez şu an boş vaktim var. Boş vakitlerimde bu şekilde uzanıyorum. Yani yaklaşık 30 saniyedir. Televizyon izlemiyorum. Dümdüz durursam duruyorum. Arkadaşlar çocuğu olan insanlar için boş vakit demek uyuyabilmek demek. Bunu bir gün başınıza geldiğinde umarım başınıza gelir, anlarsınız. Neye geçiyorum? Biz bu evde ne kadar kaldık? Ne kadar kalamadık? Ne kadar ödedik ve neden şimdi burada kalmıyoruz? Biraz bunlardan bahsedeyim arkadaşlar. Arkadaşlar biz bu eve aylık yaklaşık 2000 euroya denk gelecek kadar bir para ödedik. Çok küçük diyebilirsiniz ancak biz 3 ay kalacaktık. Ben 3 ay kaldım. Ondan sonra eşim ve çocuğum geldiği için Haziran civarı tekrar uzatmak zorunda kaldık. Yani 6 aya tamamladık diyebilirim. Aynı zamanda kalıcı evimize geçtiğimiz videoyu anlattığımda orada da göreceksiniz. Şuraya bırakabilirim videoyu. Orada da zaten yeni evimizi de dediğim gibi yine eşimin ve çocuğumun adaptasyonu hızlı olabilmesi adına merkezi bir yerden tutmaya çalıştık. Onu da izlersiniz buralardan. Bu ev bizim Almanya'daki ilk evimizdi ve buradan taşınmak zorundaydık. Zaten bu ev eşyalı ve geçici bir evdi. Şöyle oldu arkadaşlar, biz kontratımızın 5. ayında, yani bir ay daha varken yeni evimizi, kalıcı evimizi bulabildik. O yüzden de eşyalarımızı, burada aldığımız eşyaları ve yeni eşyaları oraya taşıdık. Oraya gönderdik hatta. Atıyorum 2 alışverişi yapmıştık. Onun videosunu da çektim, onu da paylaşacağım. Onları yeni evimize götürdük. O yüzden de bu evde hiçbir şey kalmadı ve son bir ayın parasını alamadık. Bu ev bir süre yaklaşık 20 gün kadar boş kaldı. Ben ne yaptım, işte buradaki eşyaları zamanla peyderpey getirdim. Ve bu evde artık son anahtar teslim gününde dedim ki, bu şekilde de çok soru geliyordu. Abi evinin videosu neden atmıyorsun, neden? Bugüne kısmetmiş arkadaşlar. Hem evi boşaltırken hem de temiz, derli toplu, çünkü biliyorsunuz çocuklu evler hiçbir zaman çok fazla toplu olamıyor. Mesela son güne kadar dün burada oğlumun beşiği vardı. Aynı zamanda da yatağın etrafında yerler vardı. Onları alıp çıkarttıktan sonra daha güzel bir görüntüsü olması adına bugüne bıraktım. O şekilde de çekebilirdim ama çok dağınık. Dediğim gibi valiz oluyor, bebek bezi oluyor, bir şey oluyor. Burada yemek yedirmen gerekiyor. Çok dağınık olabiliyor. O yüzden son güne bıraktım. Bu arada şeyi atlamayayım arkadaşlar. Bu söylediğim fiyatın içerisinde her şey dahil. Yani elektriği, suyu, ekstra hiçbir para ödemiyorsunuz. İnterneti gayet hızlı. Ben bütün videolarımı buradan yükledim zaten, biliyorsunuz ki. Yani HD videoyu bile 10 dakikada yükleyebiliyor. İnternet hızını kontrol etmedim. Çok detaylı bir şey bilmediğim için. Ama bu fiyatların içerisine anahtar teslim diyebilirim. Başka hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bu arada o kadar konuştuk. Bak hala videoyu izliyorsunuz buraya kadar. Şu kanala, şu çocuğun kanalına abone olmayanlar görüyorum. Bu kanala abone olun arkadaşlar. Çok önemli. Çok güzel bir kanal. Arkadaşlar yavaştan videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatayım. Kapattım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizin için kafanızda canlanması adına Almanya'ya ilk geldiğinizde nerelerde kalabilirsiniz, neler yapabilirsiniz ve benim hayatımı, ailemi, çocuğumu, eşimi gördüğünüz bu kanalda umarım güzel şeyler izliyorsunuzdur. Umarım mutlu oluyorsunuzdur. Bugünlük benden bu kadar. Videoyu kapatıyorum. Zaten kanala abone oldunuz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. İzlemeye devam edin. Haftaya görüşürüz. Bay bay. Yani oğluma tarhana yapıyorum. En azından yapılabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mutfağın işlevi var. Diyeceksiniz ki ocak kapalı. Ama eşi bir şey söyler misin bunun tekniğini? Önce tarhana karıştırılması gerekiyor. Hayır, karıştırılması gerekmiyor. Önden bir yarım saat falan suda beklemesi gerekiyor. Evet. O arada da azıcık karıştırırsan iyi olur. Bakın yoksa ocak açılabilir. Tamam. Çok tecrübeli oldum orada.